Hepinize merhaba arkadaşlar. Coşkun Hoca'nın Matematik Oyunları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle dama oyununun tarihi ve matematikle ilişkisi ve nasıl oynandığını göstereceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Şimdi videoya geçelim. Geçmişten günümüze miras kalan oyun. Dama. Oyunun en erken biçimi Irak'ta eski Mezopotamya'nın kadim şehri Ur'da gün yüzüne çıktı. Arkeologlar yaptıkları ölçüm sonucunda M.Ö. 3000. yıllara ait olduğunu hesapladılar. Ayrıca Antik Mısır'da Alkuerque isimli 5'e 5'lik bir tahtta benzer bir strateji oyunu oynandığını biliyoruz. Tüm bunlar sonucunda bazı ülkelerde Checkers ya da Drach adıyla bilinen bu oyunun en eski tahta pano oyunlarından biri olduğuna şüphe yok gibi gözüküyor. Ancak ne yazık ki taşların sayısı, tam olarak nasıl yerleştirildiği, tahtanın neye benzediği ve hamleler hakkında kesin bir bilgi sahibi değiliz. Milattan sonra 1100'de bir Fransız oyunu satranç tahtasında oynayacak şekilde uygulamaya karar verdi. Bu binlerce yıl boyunca oyunda yapılan ilk değişiklikti ve yaptığı tek değişiklik bu değildi. Ayrıca her oyuncunun aldığı taş sayısını 5'ten 12'ye çıkarmayı düşündü. O zamanlarda çoğunlukla dama oyunu kadınlar arasında sosyalleşmek için oynanırdı. Bu nedenle oyunun yeni versiyonu Le Jeu Plays the Dames olarak anılmaya başlandı. Farklı versiyonları ortaya çıkmaya devam etti. Sonuçta kuralları standart hale getirildi ve ilk dünya dama şampiyonası 1840'da yapıldı. Matematik dünyasında dama için oyun bitti. 2007 yılında Dr. Johnson Scour ve meslektaşları yenilmesi mümkün olmayan dama oynayan bir bilgisayar programı geliştirdiler. Chinook adı verilen bu program 18 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Bunun sonucunda program bir oyunun her durumda oynanacak en iyi hamleyi bilen bir bilgi veri tabanı haline geldi. Safer Chinook projesini 1989 yılında başlattı. 1990 yılında şampiyonluk için oynamaya hak kazandı. Program 1992'de şampiyonluk maçını kaybetti. Ancak 1994'te kazandı. Herhangi bir oyunda dünya şampiyonasını kazanan ilk bilgisayar programı oldu. Bu sayede rekorlar kitabında yer aldı. Chinook 1997'de emekliye ayrılıncaya kadar yenilgisiz kaldı. Chinook'u mükemmel dama programına dönüştürmeye odaklanan Safer 2001 yılında projeyi yeniden başlattı. Chinook yenilmezdir. Ancak rakibi de mükemmel oynarsa oyun berabere biter. Yani dama oyunu iki tarafında mükemmel oynadığı takdirde kazanan tarafı olmayan bir oyundur. Chinook Dama Dünya Şampiyonası Marion Tristle'ye karşı oyunlarda berabere kalmıştı. Oyunumuzun adı Dama. Dama 8'e 8'lik bir tahtada oynanan oyundur. İki tane oyuncunun karşılıklı olarak oynamasıyla oynanan bir oyundur. Her bir oyuncuda 16 tane taş bulunur. Taşlar ileri, sağa ve sola gider. Geriye doğru gidemez. Geriye gidebilmesi için dama olması gerekir. Oyunun iki tane versiyonu vardır. Bir taş yenilebilir, diğeri taş yenilemeyen versiyondur. Taş yenilebilir olan versiyonda bir taşı yiyebilmek için arkasında boşluk olması gerekir. Ya da sağında solunda. Arda da taş yenilebilir burada gördüğümüz gibi. Oyunumuz devam etsin. Oyunumuz devam ettiği sırada eğer ki bir rakibin taşı sizin taşlarınızın arka tarafına doğru gelirse dama olur. Yani dama pozisyonu olur. Ya da sizin taşınız rakibinizin arka tarafına şu buradaki taraflara gelirse dama pozisyonu olur. Dama pozisyonunda bu şekilde gördüğünüz gibi alttan verdiğimiz tarafta bir tane taş buraya doğru gelir. Bu taş dilediği uzunlukta gidebilir ve dilediği şekilde yenebilir. Örneğin bu şekilde yenebilir. Bu şekilde olurken sizin veya karşı tarafın 3 tane taşı kalırsa o taşlar dama olarak kabul edilebilir. Dama oyununu bitirebilmek için sizin ya da karşı tarafın bütün taşlarının bitirebilmesi gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.